Sevgiler sevgili ruhtaşım. Eğer ruh eşini arıyorsan bu açılım sana onunla ruhsal bağ kurmanı, o kişiyi hayatına nasıl çekmen için neler yapman gerektiğini, bu yolda sana eşlik edecek olan rehberlikleri sunacak. Umarım her birinize katkı olur. Kalbini aç, niyetini belirle ve bu mistik yolculukta bana eşlik et. Unutma, bu bir kolektif açılım. Kalbine uyan mesajları al. Seni sarmayanları, uymayanları evrene sevgiyle gönder. Evet, bu videoya getirdiğin tüm negatif enerjileri her birini de iptal ediyorum diyerek niyet et. Yorumlarda iptal ediyorum yazabilirsin. Hepinize katkı ve şifa olsun. Birinci destemiz kalp destemiz. İkinci destemiz kristal küre destemiz. Üçüncü destemiz ise yüzük destemiz. Kalbinden hangi deste geçiyorsa seçmen için biraz süre veriyorum. Dilediğin desteği seçebilirsin. Evet sevgili ruhtaşım. Ruh eşini bulman için neler yapabilirsin? Evet sevgili ruhtaşım, 10. ev bize kariyerlerden, kariyer hayatımızı iyileştirmemiz gerektiğinden bahsediyor aslında. Çünkü 10. ev aslında bize kariyer, iş, buna benzer alanlarda kendimizi geliştirdiğimiz noktalarda ruh eşimizle o bağların bağlanılacağını, o bağların oluşturulacağını gösteriyor sevgili ruhtaşım. Yani şu ana kadar belki kariyerinde kendini geliştiremedin, belki durdurdun, belki zor bir dönemden geçtin ya da konfor alanına alıştın. Her ne sebeple olursa olsun şu an artık eğer ruh eşini gerçek anlamda bulmak istiyorsan kendinin gerçekten yapmış olmak istediği, gerçekten kalpten arzu ettiği o şey neyse o tarafa doğru yönelmen gerektiğini görüyoruz. Yani kalbinden geçen kariyer durumu neyse hem mantığını hem kalbini birleştirecek o kariyer fırsatı neyse oraya doğru yönleniyorsun sevgili ruhtaşım. Çok güzel bir açılımdı. Astrolojide 10. ev kariyerimizden, toplum önündeki duruşumuz, saygınlığımızdan, statümüzden, başarılarımızdan bahseder. Hayat amacımızdan bahseder. Sevgili ruhtaşım, o yüzden kariyer yolunda kendini geliştirmen, toplum önünde aslında toplum önüne çıkmak, görünür olmak, kendini insanların önünde ifade edebilmek ya da görünür olmaktan kaçıyorsan artık hani görünür olmaya gönüllü olmak, işinde atıyorum kitap yazman gerekiyordur, video önüne çıkman gerekiyordur, toplu konuşmalar yapman gerekiyordur ya da kendini tanıtacak, kendini gösterecek, saygınlığını artıracak, kariyerini destekleyecek bir şeyler yapman gerekiyordur ve o yüzden bunları henüz yapamıyorsundur ya da korkuyorsundur ya da kaçıyorsundur. Artık bu başarıya adım atman gerektiğini görüyoruz. Çünkü eğer bunları yaparsan ruh eşinle karşılaşabilirsin. Biz hayat amaçlarımıza doğru ilerlediğimiz zamanlarda aslında karşımızda gerçek ruh eşlerimizle karşılaşabiliriz. Düşünsene kendisine yalan söyleyen, farklı bir kariyer hayatı içerisinde, hayat amacı içerisinde olan bir insanın gerçek ruh eşini bulma ihtimali ne kadar doğru? Aynen öyle. Yani farklı bir beden grubundan farklı bir kıyafet aramaya benziyor bu yaptığımız. Halbuki kendi bedenimizi bilsek ve kendi bedenimize uygun kıyafetler alsak çok daha yakışacaktır. O yüzden ruh eşini bulmak da biraz böyle. Hayat amacınızı bulman lazım sevgili ruhtaşım. Eğer 10. evin bize bahsettiği konulardan en önemlisi de
hayat amacını bulmak, kariyer yoluyla, saygınlık yoluyla, başarılar yoluyla, başarmak istediğin bir şey varsa bunu başarman gerektiğini görüyoruz. Toplum önünde çıkmakla ilgili bir durumun varsa bunu aşman gerektiğini görüyoruz. Eğer sen bunları yapabilirsen evren ve sistem sizi iki kişiyi böyle kaderin cilvesi gibi ağlarla birbirinize bağlayacak gözüküyor. O olasılıklar yaratılacak gözüküyor. O yüzden sevgili ruhtaşım, öncelikle kariyer yönünü güzel bir şekilde belirle. Senin profesyonel anlamda toplumda nasıl bir iz bıraktığın çok önemli. Eğer sen kariyerine doğru ilerlersen ruh eşine tanışma olasılığın artacak. İkincisi ise hedeflerinde gerçekten hayallerini başarmak için vizyoner olman gerekiyor. Yani nasıl desem, plan yapabilirsin, yol haritası oluşturabilirsin. Adım adım hedeflerine doğru ilerlemen gerekiyor. Pes etmemen gerekiyor. Eğer bunu yaparsan kariyer yolunda, hayat amacı yolunda, başarı yolunda bunu yaparsan zaten ruh eşine tanışma olasılığının artacağını görüyoruz. Ve otoriteyle arandaki, 10. ev otoriteyi de temsil ediyor. Otoriteyle arandaki bazı sürtüşmeler, sıkıntılar varsa, örneğin babayla, öğretmenlerle, patronlarla, bu dinamikleri şifalandırman gerekiyor. Yani eril tarafını şifalandırman gerekiyor. O yüzden burada otoriteyle ilgili problemi çözmen gerektiğini görüyorum. Şifa çalışmaları yapabilirsin. Çeşitli şifa tekniklerini kullanabilirsin. Kanalımda da şifa teknikleri var. Bunları da göz atabilirsin. O yüzden lütfen bunlara dikkat et. Dördüncüsü ise arkadaşım, sorumluluk almaktan korkmama. Kendi hayatının, kariyerinin, başarının sorumluluğunu al. Belki sorumluluk alamadığın için başarmaktan korktuğun bazı durumlar vardır. Ya da başaramamaktan korktuğun bazı durumlar olabilir. Ama sorumluluk almak çok önemli. Çünkü 10. evin aslında temsil ettiği şey seni büyümeye, gelişmeye, olgunlaşmaya, toplumda bir iz bırakmaya, bir yer edinmeye aslında çağırıyor. O yüzden ancak bunu sorumluluklarını kendin alarak yapabilirsin. Hiç bahanesi yok bu işin sevgili ruhtaşım. Gerçek hayat amacına uygun bir kariyer hedefi belirleyerek, hedeflerinde sağlam bir şekilde ilerleyerek ve aynı zamanda somut bir şekilde ilerlemekten korkmaman gerekiyor. Özetleyecek olursak kariyer ve kariyer hedefle olaylarda kendini geliştirirsen ruh eşine tanışma olasılığın çok yüksek sevgili ruhtaşım. Evet sevgili ruhtaşım, şimdi senin duyman gereken rehberlik nedir? Yani bu süreçte aslında yola çıkman için sana katkı olacak, motive olacak, seni gerçekten de destekleyecek. Bu motivasyon nedir? Astrolojik zarlarımızdan da destek alarak aslında sana burada bir motivasyon olması için, kariyer yolculuğuna başlaman için ne gerekiyor? Görüyor musunuz arkadaşlar? 10. ev geldi. Daha ne kadar anlatabilirim ya? Ve Kuzey Ay düğümü. Arkadaşlar, bildiğiniz gitmeniz gereken yol hayallerinizin, hayat amacınıza uygun bir kariyer belirlemek. Görüyor musunuz? Muhteşem. Arkadaşlar, 10. ev bizim olmamız gereken kişiyi de aslında temsil eder. O yüzden kendimize saygı duyulan, önce kendimizin saygı duyduğu ve kendimize saygı duyulan kişilerle, ortamlarla işlerde olmalıyız. Ve kendi içimizdeki başarı duygumuza göre de kendimize planlar yapmamız gerektiğini söylemiştik. Açıkçası o kadar güzel geldi ki 10. evde Kuzey Ay düğümü İkizler Burcu'nda. Yani bu konum aslında senin kader yolunun iletişim, öğrenmek, bilgi paylaşmak, çok yönlü bir ikizler enerjisinden geçtiğini gösteriyor. Aslında burası senin toplumsal kaderin, kariyer potansiyelinin ve olman gereken kişiyi temsil ediyor. Şimdi bu rehberliğe göre Kuzey Ay düğümünün 10. evde İkizler Burcu'nda olması aslında birinci özelliği bilgiyi aktarmak, senin kaderin. Yani sen ne iş yaparsan yap, hayat amacını bulamadıysan da çok bilgi aktaran, bilgi aktarmayı seven, öğretmenlik gibi, yazarlık gibi, yayıncılık gibi, reklam platformlarında, sosyal medya gibi, gazetecilik gibi, eğitmenlik, danışmanlık gibi, konuşmacılık gibi, motivasyon konuşmacılığı gibi meslekler sana çok uygun. Zaten belki böyle meslekleri yapıyorsundur ya da buna benzer konuşmaya dayalı, bilgi aktarmaya dayalı meslekleri çok seviyor olabilirsin. Belki kariyer yolculuğunda bu yöne doğru gitmen gerektiği de söyleniyordur. Kim bilir? Belki de bu tarafa doğru kendini ilerletmen çok önemli olabilir. İkincisi ise yani aslında iletişim kurmak. Senin olmazsa olmazın
herhangi bir kariyer hedefi oluştururken iletişim. Yani iletişimle toplumda tanınma yönünden çok fazla desteklenen bir kombinasyon bu aslında. Sen sesini duyurmak için 10. ev senin kaderin ve iletişim de aslında senin sesini duyurmak için kariyer yolculuğunda geliyor. Belki de sesin çok güzel ve şarkıcı, sanatçı da olabilirsin. Belki söz yazarlığı ve benzeri yöntemlerle de kendini geliştirebilirsin. Ve burada baktığımızda sabit bir kariyerdense arkadaşlar çok çeşitlilik verir İkizler Burcu bize. Yani İkizler Burcu gibi değişkendir kariyer yolculuğunuz. Tek bir alana sıkışmak, tek bir işle ilgilenmek sizi boğabilir. Bunu da yanlış yapmayın. Belki aynı anda iki iş birden yapmanız gerekiyordur. Belki bunun için çağrılıyorsunuzdur. Eğer aynı anda iki iş yapabilecekseniz belki yeni işinizde bu ruhsal eşinizle tanışacaksınızdır. O yüzden kariyer yolunda da çok yönlü olmayı seçin. Çok yönlü meslekleri tercih edin. Birkaç farklı beceriyi birleştirerek yeni bir şey yaratabilirsiniz. Zamanla konum değiştirmeyi deneyimleyen ruhlar olduğunuz için aslında bu sizin ruhunuza çok iyi gelir. Birden fazla iş yapmak ya da birden fazla konuyu birleştirerek aslında kendinize yeni bir alan yaratmak. Ve merak duygunuz. Neyi merak ediyorsanız bastırmayın arkadaşlar ve geliştirin. Bu sizin kariyer anlamında da size çok destek sağlayacak bir konum aslında. Yeni şeyler öğrenmek, kurslara gitmek. Çünkü ikizlerin enerjisi bunu destekler. Kitaplar okumak sizi besleyecek, kişisel geliştirecek, kariyerinizde ilerlemenizi sağlayacak her şey destekleniyor. Burada verilen rehberlik bu. Aslında doğru yoldasın ya da bu tarz yollara girmelisin. Birincisi bilgi aktarmak senin kaderin. İki, iletişim senin kariyerinin anahtarı. Sabit bir meslek değil, çeşitli bir kariyer planı oluştur diyor. Hani kimisi hem doktordur hem yazardır. Kimisi işte hem eğitmendir hem yazardır. Kimisi başka başka şeyleri birleştirir. O yüzden merak duygunu bastırmadan kendini geliştirirsen eğer gerçekten de çok güzel olacaktır. Geçmiş hayatında Gat Yay burcunda oluyor bu konuma göre arkadaşlar. O yüzden sana her şeyi bilirim inancını bırakmanı söylüyor. Yani bu hayatında öğrenmeye açık olmanı, bilgini sorgulamanı ve esnek düşünmeni, yeni eğitimler almanı destekliyor. Dogmalardan, kesin yargılardan uzak durmalısın. Bu senin ruh eşini bulmanın önündeki engellerden bir tanesi. Her şeyi ben bilirim. Gerçeği başkalarının anlatmasına da izin vermelisin. Yani şöyle, senin için gerçek olan bir şey bu kadar bitti. Hadi gidelim kapattık konuyu gibi değil de aslında geçmişteki yaptığın hatalardan, yargılardan uzak durman gerekiyor. Her şeyi ben bilirimcilikten uzak durman gerekiyor. İşte atıyorum bir insanı görüyorsun ve diyorsun ki ya bundan olmaz deyip hemen geri çekiliyorsun. Belki onu tanıma fırsatı bile vermiyor olabilirsin. O yüzden bu davranışın bırakmanı gerektiğini söylüyor aslında kartlar. Astrolojik konumun. O yüzden kendini ifade etmeyi bir alışkanlık, rutin haline getirmelisin. Yazmalısın, anlatmalısın, paylaşmalısın. Sosyal medyada belki bunları yapabilirsin. Ne kadar çok anlatırsan kaderin o kadar açılacaktır. Gerçekten de ruh eşin o kadar sana doğru çekilecektir. Ama bu kariyerinin ya yeni bir değişiklik ya yeni bir alan ya da hiç kariyerin yoksa yeni bir kariyer yaratmak için sana gelen aslında rehberliğimdi sevgili ruhtaşım. Katkı olduysa, beğendiysen, şifalandıysan yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Ayrıca 10. evin hangi burçtaysa ve oradaki gezegenler neyse bana yorumlarda yazabilirsin. Doğum haritana bakabilirsin ve doğum haritandaki 10. evinde bulunan burç, bulunan gezegenleri bana yazarak aslında sana da özel, biraz daha özel rehberlik sunabilirim. Çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay. Evet, ikinci desteği seçen sevgili ruhtaşlarım. Bayılıyorum bunu da oynamaya. Bakalım siz ruh eşinizi bulmak için ne yapmalısınız? Hangi enerjide olmalısınız? Hangi frekansta olmalısınız? Neler yapabilirsiniz ruh eşinizi bulmak için? 11. ev geldi. Bugün evlerden gidiyoruz. Arkadaşlar görüyor musunuz? İki el birbirine kavuşuyor. Yani aslında 11. ev bize sosyal bağlantılarımızı güçlendirmemizi en başta tavsiye eder. O sebepten dolayı da eğer asosyalseniz, biraz eve kapandıysanız, hiç arkadaş edinmiyorsanız özellikle en şiddetle tavsiye edeceğimiz şey bu. Yani siz daha çok sosyalleşirseniz aslında ruh eşinizle tanışma potansiyelinizin artacağını görüyoruz. Hatta bu sosyalleşmeler sırasında
gerçek bir ruh eşiyle karşılaşacağınızı söylüyor kartlar en temelinde. Şimdi 11. ev ayrıca gelecek demek, hayaller demek, arkadaşlık demek, kolektif için hizmet etmek demek. Yani şimdi burada kolektif bir vizyonla hayata yaklaşmak demek. Şimdi aslında bu temaları bahsettiği için kişinin sosyal çevresi, ait olduğu gruplar, idealleri, hayalleri çok çok önemlidir ruh eşini bulmakta. O yüzden yani siz bunlara yöneldiğinizde geleceğiniz için, hayalleriniz için, arkadaşlıklarınız için, sosyalliğiniz için, kolektif olarak dünya görüşüne sahip olmak için kolektife hizmet edecek bazı kurum ve kuruluşlarda belki çalışarak gönüllü ya da bağışlar yaparak bulunduğunuzda aslında o insana tanışma olasılığınızın çok çok artacağını ve ruh eşinizle bu sayede tanışabileceğinizi görüyoruz. Şimdi 11. ev neleri tavsiye eder aslında? Ne yapılmasını tavsiye eder? Bir kere topluluklarınızla bağ kurmanızı tavsiye eder. Yani kendi gibi düşünen, sizin kendinizi iyi hissedeceğiniz, kendini iyi hissedeceğin insanlarla bir araya gelmeni tavsiye eder sevgili ruhtaşım. Belki sen gruplara katılmakta çekiniyorsun ya da belli bir grubun var ve o grubun dışına hiç çıkmak istemiyorsun. Ama maalesef böyle değil. Yeni bir gruba girmek, yeni bir işte atıyorum kendi felsefene uygun, hayat görüşüne uygun ya da belli bir amaçla sana hizmet edecek olan insanlarla buluşmak ve tanışmak, fikir alışverişlerine bulunmak senin için çok önemli. Ruh eşini bile arkadaş çevresinde, sosyal etkinlikler sırasında tanıyabilirsin. Konserler, davetler, arkadaşlarla bir etkinlik, bir gezi turudur ve benzeri. Hani bu tarz etkinliklere grupla yapılan ve grupla arkadaş bulabileceğin ortamlara kesinlikle girmen tavsiye ediliyor sevgili ruhtaşım. Ve hayallerine inanmak ve onlara sahip çıkmak aslında. Diğer konumuz da hayaller ve gelecek arkadaşlar. 11. ev bizim hayal ettiğimiz şeylerin hayatta gerçekleştirmek için verdiğimiz çabayı, mücadeleyi aslında da anlatıyor. O yüzden 11. ev sana hayal ettiğin şey hayatının vizyonudur diyor. Yani aslında büyük düşün ve ideallerin için çalış, harekete geç diyor. Evren açık niyetlerde, yani evrene açık niyetlerde bulunarak, net olarak aslında ruhsal ve duygusal anlamda bir eş arıyorsan çok net bir şekilde bunu dile getir. Yani dileklerin hem hayallerin ruh eşini bulmaksa bunun için de özel spiritüel çalışmalar yapabilirsin. Ama ayrıyetten başka bir şeyse de bu hayalin işte çocukluğunda ya da işte kariyerinle ilgili, hayatınla ilgili işte ev almaktır. Ev almaya çalışacak yollar biriktirmen gereken paralar varsa, kenara koyman gereken şeyler varsa bunları yapmak. Yani sen hayalini gerçekleştirirken aslında ruh eşinle de tanışabilirsin gözüküyor. O yüzden hayalin varsa ve bunu gerçekleştirmek istiyorsan bunun için çaba harcaman gerekiyor ki ve bu çaba sırasında sen ruh eşine karşılaşırsın. Ruh eşini bulmak arkadaşlar yanlış bir bedenin, kendinize uygun olmayan bir bedenin reyonuna girip kıyafet aramaya benziyor. O yüzden eğer biz gerçekten hayallerimize doğru ilerlemezsek, hayallerimizdeki istediğimiz şeyleri yapmak için hiçbir şey hareket etmezsek, kendimiz olmamız için hiçbir şekilde hareket etmezsek kendimize uygun olmayan insanları hayatımıza çekeriz. Ama biz bedenimizi bilirsek, ne istediğimizi bilirsek işte o zaman bize uygun reyondan bize uygun bedeni bulup en çok güzel olacak, üstümüze giyebileceğimiz çok güzel kıyafetler bulabiliriz. Ruh eşimize tam olarak böyle sevgili ruhtaşım. Eğer sen kendi hayat amacına doğru ilerlersen, hayallerine doğru ilerlersen ruh eşinle de aynen böyle bir potansiyel enerji içerisinde karşılaşacağını görüyoruz. Diğer bir tarafı ise manifest yapman açıkçası sevgili ruhtaşım. Burada dileklerinin kabul olduğunu kabul olmuş gibi yazarak dilek defteri tutmak olabilir. Vizyon panosu yapmak olabilir. Yeni aylarda, dolunaylarda benim yaptırdığım ritüelleri yapmak olabilir sevgili ruhtaşım. Burada ayrıca tavsiye edilen şey spiritüel olarak da kendine bir şeyler katmak. Bu çalışmayı da yapmak çok faydalı olabilir. Bahsettiğim çalışmaları açıklamalar kısmında bulabilirsin. Aynı zamanda 11. ev kolektife hizmet etmekten bahseder. Sadece kendin için değil, sokak hayvanları için ya da ne bileyim çocuk esirgemedeki çocuklar için, huzur evindeki yaşlılar için ya da yani toplumda müşkül durumda olan ya da kan bağışı vermek ya da gerçekten sadece mahalledeki çocuklara her ay düzenli olarak belli yardımlar yapmak ya da bir öğrenci okutmak. Kolektife yapabileceğin yardım sadece kendin için değil, gerçekten başkalarıyla büyümeyi de hedeflemen gerekiyor. Başkalarına da destek olman gerekiyor.
sosyal projeler, gönüllülük çalışmaları, ortak çalışmalar hem ruh eşine yaklaşmanı hem de ruhsal olarak seni ruh eşine doygunlaştıracağı için ruh eşini çok daha çabuk hayatına çekmeni sağlayacaklar sevgili ruhtaşım. O yüzden lütfen burada eğer senin yapman gereken bir sosyal sorumluluk hissettiğin bir grup varsa lütfen bunlara destek ol. Bu sokakta kapının önüne bir mama ya da su koymak dahi olabilir. O yüzden bunu sadece maddi olarak ya da maddiyatsızsan bile insanlara tebessüm etmek bile bu sosyalliği sağlayabilir. Arkadaşların olmak bile bu kolektif hizmeti sağlayabilir. Bir arkadaşının derdini dinlemek bile bunu sağlar. Ama eğer maddi durumun gücün yerindeyse ya da gönüllü olarak çalışacak sağlığın varsa lütfen bu sosyal projeleri destekle. Hiç olmazsa bir tohum alıp gerçekten sokağın bir toprağına tohum ekmek, yani bundan bahsediyorum. Ve aynı zamanda bireysel bağımsızlığına saygı duy. Yani bağımsızlığını kazan. Yani kendin olarak aslında. İşte atıyorum, sen nasıl kıyafetler giymek istersin, nasıl bir bedenine sahip olmak istersin, kendin için yapacağın şeyler varsa da burada hem kolektifle birlikte kendin için yapacağın şeyleri de aksatma. Spora yazılmak istiyorsan spora yazıl. Bir sağlık testinden geçeceksen bu sağlık testi için para harca ya da bir güzellik salonunda randevu almak istiyorsan bu randevuları al ve uzatmadan kendine bunu hediyeyi yap. Ve en önemlisi de dedik ki sosyalleşmek sevgili rotaşım. Sosyalleştiğinde bu insanla karşılaşma olasılığın artacak. Özellikle yeni gruplara girmek, arkadaş olarak aşık olmak. Yani hani önce arkadaş olmak ya da sonra aşık olmak gibi olabilir. Burada çok güçlü bir enerji var. Yani sen karşı tarafın enerjisini alacaksın. Sen de onun enerjisini hissedeceksin. Ama burada önce arkadaşlıkla başlayacak. Önce güzel bir hayır işiyle başlayacak buradaki şeyler. Yani belki bir kursa katılacaksın kendin için ya da belki bir gönüllülük projesine katılacaksın ve burada o insanla ruh eşinle tanışma olasılığın artacak gözüküyor. Çünkü senin ruhunda insanlara yardım etmek, bu tarz kolektife yardım etmek olduğunu görüyoruz. O yüzden sevgili ruhtaşım 11. ev destekleyecek açılar önemli. Eğer 11. evinde hangi burç ve gezegenler varsa doğum haritana bakarak bana bunları yazabilirsin. Daha detaylı sana yorum yapabilirim. Umarım katkı olmuştur sana. Şimdi sana astrolojik kart zarlarımızdan da astrolojik zarlarımızdan da sana motive edecek, seni destekleyecek, senin duyman gereken bir rehberlik almak istiyorum. Bakalım. İkinci evde Oğlak Burcu, Jüpiter. Aslında çok net bir şey söyleyeceğim. İkinci ev bizi zaten özler, saygı duymak, kendimize saygı duymaktan bahsediyor. Oğlak Burcu disiplini olmaktan bahsediyor. Jüpiter ise bu enerjiyi arttırmamız gerektiğinden bahsediyor. O yüzden gerçekten kendimize duyduğumuz saygıyı, özgüveni, özdeğeri kazanmamız gerekiyor. Yani biz ne kadar özgüvenli ve sosyal insanların içerisinde olursak bir o kadar bizim bolluk, bereketimiz de sadece kısmet anlamında değil. Kısmet her şeyi kapsar. Bolluk, bereketi de kapsar. Kısmetimizin artacağını söylüyor sevgili ruhtaşım. Sana gelen rehberlik ise ikinci ev bize öz değerden, paradan, kendi kazandığımız paradan, sahip olduklarımızdan, hani taşınmazlarımızdan, güven duygusundan bahseder aslında. Kişisel ben neye sahibim? Hani kendime nasıl değer veriyorum, nasıl saygı duyuyorum, nasıl biçiyorum? Bu çok önemlidir. Bu evde ikinci ev geldiği için aslında sevgili ruhtaşım, sen de para konusunda kendini geliştirmeyi, sosyalleşirken aslında parayı unutmamayı ve sahip olacağın ev, araba gibi kendini iyi hissedeceğin tarzda yatırımlar yapman tavsiye ediliyor. Kendine güven duygusu aşılayacak şey başarıdan ve paradan geliyor. O yüzden para anlamında kendini güvende hissettirecek yatırımların varsa bunları yapmak seni ruh eşine doğru çekecektir. Çünkü özgüvenini yükselten her şey zaten otomatik olarak seni ruh eşine çeker. Olman gereken yere gidersin. O yüzden burada kişisel kaynaklarını genişletmek, büyütmek ya da daha güzel bir işe girmek ya da işinde zaten
terfi alacaksan bu terfiyi kabul etmek ya da işine katkıda bulunacak farklı sosyal gruplara girmen gerekiyorsa bu gruplara girmek çok çok katkı olacaktır. Jüpiter zaten bolluk, büyütme, öğrenme, rehberlik gezegenidir. O yüzden girdiği alanları büyütür. Senin bu alanları büyütmeni tavsiye ediyor. Bu alanlarda eğer bu enerjiyi büyütürsen, özgüveninin üzerine çalışırsan, maddi konular üzerine çalışırsan burada bolluk bereketin geleceğini zaten bize söylüyor. Oğlak Burcu da zaten disiplini, sorumlu ve uzun vadede gelecek, gerçekleşecek planlardan bahseder. O yüzden sana gelen rehberlik hayallerini somutlaştırmak isteyebilirsin ama emekle olacak bu başarı. Sağlam bir başarı olacak ama emekle olacak. Zaman harcayarak olacak. O yüzden bu konuda sana gelen en temel rehberlik, eğer ruh işini istiyorsan maddi anlamda da kendini başarılı hissetmek zorundasın sevgili ruhtaşım. Burada gelen rehberlik öz değerini, maddi anlamda kendini güvenceye almanı tavsiye ediyor. Yani sabırla gelecek bir maddi başarı var burada. Yani o yüzden azimli olmalı ve stratejik planlı hareket etmelisin. Sadece iş işleyerek belki de hayatını harcamamalı. Biraz da sosyalleşmelisin. Ya da sosyalleşemiyorsan sosyallik konusunda ağırlığını verip aslında sosyalleşememenin altında yatan sebebinde belki kendi güvensizlik, değersizlik, ruh eşini çekememenin sebebinde de güvensizlik ve değersizlik duyguları olabilir. Çünkü ikinci ev öz değerden bahseder bize. O öz değeri oluşturamamış olabilirsin. O öz değeri oluşturman gerekiyor sevgili ruhtaşım. Kendi güveninin yaparak artar. Yani bir şeyleri başararak. Önce üretirsin sonra değerini biçersin gibi. Yani burada maddi anlamda değer üretmek senin için çok büyük bir nasıl desem, çok büyük bir kazanç aslında. Hedeflerine sadık kalmalısın. Kendine her şeyden önce bir yapı kurmalısın. Yani maddi manevi. O zaman işte bolluk, bereket ve ruh eşin sana gelecektir. Çünkü senin aslında hayalinde ettiğin şey kendine güvenen, belki de bolluğu, bereketi yerinde kendisini güvenceye almış ve hayatında sonrasında ilişki istemiş olabilirsin. O yüzden önce kendi hedeflerini gerçekleştirmen gerekiyor. Belki zamanında işte ben ev alayım, araba alayım sonra evlenirim dediysen, o evi, arabayı almıyorsan kendine ya da bunun için hareket etmiyorsan maalesef ruh eşini çekemiyorsun hayatına. Ve eğitim alman tavsiye ediliyor. Danışmanlık, öğretmenlik, profesyonel bir rehberlik alanında sana eğitimler, kariyerini destekleyecek eğitimler katkı olabilir. Dediğim gibi belki burada yeni tanışacağın insanlar senin kariyerinde kendini geliştirirken karşılaşacağın insanlardan biri olabilir sevgili ruh eşin. O yüzden maddi konularda büyümeye devam. Burada yavaş ve sağlam büyüme gerektiğinden bahseder. Kaynaklarımızı büyütmek için evren sana neyi öğretiyor aslında? Bu sorularda sana yardımcı olabilir sevgili ruhtaşım. Ama özetle özgüven ve özdeğer konuları, taşınmazlar, kendini parasal anlamda güvende hissetme konularında senin de hayatında disiplinli olman gereken bir süreç var. Bunlara dikkat edersen belki eğer bunlar için eğitim, sertifika, buna benzer şeyler yapman gerekiyorsa para kazanma konusunda yapacağın tüm değişiklikler sana, bak yeni bilgilere kendimi açıyorum. Belki kariyer anlamında kendini yeni bir bilgiye açacaksan o kursta, o eğitimde, o seminerde, o yerde aslında danışma ihtimalinin de olabileceğini söylüyor sevgili ruhtaşım, ruh eşinle. O yüzden katkı ve şifa olsun. Eğer bu açılım katkı olsa beğenmeyi, takip etmeyi, sevdiklerinizi ama sadece sevdiklerinizi benim paylaşmayı unutmayın. Çok öpüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. 11. eviniz hangi burçta, hangi gezegenler var? Bunları yazarsanız güzel bir yorum daha yapabiliriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet sevgili 3. desteği seçen ruhtaşlarım. Şöyle koyuyorum. Bakalım bu işinizi bulmanız için size gereken şey nedir? Ah, direkt geldi. Güneş. Ruh eşini bulmak istiyorsan sevgili ruhtaşım kendin olman gerekiyor. Tabii ki hepimizin böyle olması gerekiyor ama senin burada çok daha benlik kavramını, kimlik kavramını, yaşam enerjini, hayattaki amacını sorgular vaziyette görüyor olabiliriz. Ya da bunları hiç sorgulamıyorsun ve aslında işte ruh eşimi bekliyorum, ruh eşimi bekliyorum diyorsun. Aslında sorgulaman gereken yer ben kimim, ne yapmak istiyorum, nasıl bir hayat yaşamak istiyorum, nereye gitmek istiyorum, ne gibi şeylerden hoşlanırım. Daha kendini tanımadan ruh eşini bulamazsın sevgili ruhtaşım. Yani yanlış bir
bir beden reyonunda kendine üstüne kıyafet aramak gibi bir şey olur bu yaptığın. O yüzden doğru şekilde bedenini bulup kendi bedenindeki reyona girip kıyafetlerini öyle seçmelisin ki sana daha çok yakışsın kıyafetlerin. İşte ruh işinde bulmak istiyorsan tam olarak aslında bu yöntemi kullanmalısın. Kendini tanımalısın. Kendine değer vermelisin. Kendine ben kimim sorusunu sormalısın. Ya da ben kim olmak istiyorum? Ben nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Ben nasıl bir insanım? Ben neleri severim, neleri sevmem, neye kızarım, neye kızmam? Kendini gözlemleyerek aslında kendini tanıman gerektiğini görüyoruz sevgili ruhtaşım. Yani güneş sahici olmayı teşvik eder. Gerçek enerjileri, tüm gerçekleri mesela gündüz vakti görürüz. Karanlık örter ama gündüz açığa çıkarır. O yüzden eğer sevgili sevgili ruhtaşım, ruh eşini bulmak istiyorsan gerçekten ben kimim sorusuna dürüst bir şekilde cevap vermen gerekiyor. Yani güneşin yolundan gitmen gerekiyor. Güneşin yolu aydınlıktır ve burada dürüstlük çok ön plandadır. İkincisi ise kendini ifade edemediğin konular varsa bu konuların üzerine gitmen gerekiyor. Çünkü güneş sanatı, liderliği, cesareti, yaratıcılığı, güneşi, bu güneş enerjisi seni sahneye çıkarır. Yani sahne oyunları, sahne sanatları, buna benzer işler, kariyer yolculukları ya da hobiler edinmen gerekiyor. Yani parlaman gerekiyor sevgili ruhtaşım. Dikkat çekmek, kendinin potansiyelini görmekten kaçınmaman gerekiyor. Yani belki çok yeteneklisin ama görünür olmaya gönüllü değilsin. Kendi potansiyelini göstermekten utanıyorsun, çekiniyorsun, rahatsız oluyorsun ya da korkuyorsun ya da engelleniyorsun. Her neyse bu sevgili ruhtaşım, vazgeçme. Yani geri planda kaldıkça ışığın sönecektir. Yani bunun daha başka kötü bir şey olamaz burada. Yani sahneye çıkarsan parlayacaksın ama hiçbir şey yapmazsan sönüp gideceksin. O yüzden sana tavsiyem sanatla, liderlik konularıyla, cesaret isteyen konularla, yaratıcılık konularında kendini göstermek, ortaya koyabileceğin, belki hiç kimsenin yapamayacağı ya da çok az insanın yapabileceği konularda senin ortaya çıkman gereken bir durum sevgili ruhtaşım. Kariyerini de böyle hedefleyebilirsin, planlayabilirsin. Ya da hayat yolu zaten sana böyle bir güneş olmanı tavsiye ettiği için de sürekli bu tarz olaylar, durumlar yaşamış da olabilirsin. Ama parla diyor. Parla. Büyük başarıların insanlarıdır aslında. Yani sen büyük başarılara kim olduğunu fark edersen, cesaretle, yaratıcılıkla, liderlikle, sanat alanlarında bir şeyler ortaya koymaya başladıkça aslında ruh eşinle de tanışma ihtimalin artıyor. Amaçlı yaşa. Güneş sadece kim olduğunla ilgili değil, aynı zamanda hayatta neden burada olduğunla da ilgilidir. Yani neden buradayım sorusuna güneş cevap verir. O yüzden amacını bulman çok önemli. Yani evet, sen kimsin, nelerden hoşlanıyorsun ve senin bu hayattaki amacın ne? Ne olabilir? Yani sana iyi gelen, seni canlandıran neler var bu hayatta? Yani onlardan herhangi birisi de hayat amacın olabilir. O yüzden hayat amacı tek bir şey değildir arkadaşlar. Dönem dönem değişebilir belki. Sevgili ruhtaşım, belki senin de hayat amacın bu şekilde böyle bir güneşe evriliyordur. O yüzden burada yapman gereken şey aslında amaçlı yaşamak. Amacını bulup ona göre yaşamak çok çok önemli. Bu amaç öyle çok büyük bir vizyon olmak zorunda da değil. Tiyatroyu çok seviyorsundur. Tiyatrocu olmak istiyorsundur. Bir hobi olarak bunu yapmak istiyorsundur. Ve oraya git ve sahneye çık. Yani hani bu amaç çok büyük hedefler olmasına gerek yok. Ve burada sağlıklı bir egoyu temsil eder güneş kartı arkadaşlar. O yüzden ne çok büyük bir egoya sahip ol, ne de çok bastırılmış bir egoya sahip ol. Ne hep ben yaparım, ben bilirim, ben ederim, en iyisi benim gibi durumlara gir. Ne de ay ben bilmem ki, ben yapabilir miyim, işte ben bilmiyorum ki gibi enerjilere gir. Dengeli bir öz saygı geliştirmen tavsiye ediliyor güneş kartında. Eğer bunu yaparsan da zaten ruh işini kendine doğrudan çekmiş olacaksın. Ve burada kim olduğunu bil. Kim olmayı kibirle karıştırma. Evet, yapabileceklerin potansiyellerin yüksek olabilir ama kibirle karıştığında maalesef orada negatif enerjiler açığa çıkıyor ve hayatını sahiplen sevgili ruhtaşım. Hayatına sahip çık. Şartlar böyleydi. Suçlamalar, kurbanlıkta kalma. Başkalarını sürekli suçlama. Ertelemeyi bırak. Şartlar böyle gerektirdi. İşte böyle demem gerekiyordu. Şöyle yapmam gerekiyordu gibi şeyler. Bunlar güneşte geçerli değildir. Güneş sana hayatının sorumluluğunu al diyor. Yani burada aslında yaşam enerjinin kaynağı sensin. Sensin, o güneş sensin. Ve bu konularda sana rehberlik ediyor aslında bu güneş. Yani o yüzden sen kendi hayatında yaşam enerjinin kaynağı sensin. Başkası değil, başka bir insan değil. Eğer ruh eşine karşı bakış açında buysa, ay onsuz yaşayamayacağım bir insan olsun, ah çok güzel olsun, ah evlenemeden ben yaşayamam gibi eğer kodlar varsa bunların da bilinçaltı şifa teknikleriyle ya da psikoterapilerle, psikologlarla tedavi edilmesi gerekiyor sevgili ruhtaşım. Bu hoş bir
bir düşünce değil. Bu senin ruh eşinin sana gelmesini engelleyen bir bilinçaltı kalıbı. Sen ne zaman bir başkası olmadan yaşayamam dersen o insanla sınava tabi tutuluyorsun. Çünkü yaşarsın. Çünkü o kadar güçlüsün ki Yaradan bunu sana göstermeye çalışıyor. Bak sen bununla yaşayamam dedin. Sen annensiz yaşayamam dedin. Sen işte atıyorum sevgilimsiz yaşayamam, ben evlenmeden yaşayamam dedin. Bak çok da güzel yaşıyorsun. Bunu gösterir evren sana. Çünkü burada zaten sana güneş olmalısın. Yani ben varsam var. Ben yoksam hiçbir şeyin anlamı yok. Yani bu egoist bir yerden yaklaşım değil sevgili ruhtaşım. Bu gerçekten de öyle. Herkes kendi filminin baş kahramanı ve bu film o kahraman öldüğünde bu film bitiyor. O yüzden bunun değerini bilerek aslında Yaradan'ın da bize ne kadar büyük bir saygı ve sevgi duyduğunu farkında olarak aslında yaşamak çok önemli. O yüzden suçlamayı bırakıyoruz, ertelemeyi bırakıyoruz. Kendimizin kurban psikolojisini bırakıyoruz. Şartlar böyleydi işte böyle yaptım, şöyle oldu. Zaten kaderde bana gülmez ki gibi kalıpları bırakıyoruz. Tam tersi yaşam enerjimizin kaynağı biziz. Güneş biziz. Ne bir hayatımıza girecek erkek ne de hayatımızdan çıkacak başka bir insan. Hiçbiri değil sevgili ruhtaşım. Hepsi biziz. Hepsi. Lütfen bunu aklından çıkarma. O yüzden burada bunu yaparsan eğer kendi varlığına onurlandırırsan ve artık hiç kimseye kaynak yapmazsan sadece kaynağın kendin olduğunu farkına varırsan ve buna göre yaşarsan buna göre yani bir dışarı çıkarken bile arkadaş aramana gerek yok. Tek başına dışarı çıkabilmek, kendine tek başına vakit geçirebilmek, kendine o ödülleri verebilmek çok çok önemli. Yani burada üçüncü desteği seçenler derdi kendiyle. Bu kendiyle ilgili derdini bir çözdü mü? Valla ruh eşinde geç yani kaç tane ruh eşi gelir arkadaşlar. Hani öyle bir durum var. Aynı zamanda güneş kartı bize eril tarafımızdan da bahseder. Yani eril enerjiyi tanımak, eril prensipleri tanımak, girişimcilik, liderlik, karar vermek bu tarz eril taraflarımızdan bahsetmek. Eril enerjinin ne olduğunu sevgili ruhtaşlarım araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Eril enerji hareket etmeyi, Mars enerjisini tetikler, destekler. Burada canlılık verir, hayatımıza sürekli bir tempo verir. Bu sizin hayatınıza bir yoga, spor, buna benzer bir hareketi katmanız da olabilir. Ya da iş hayatında girişim bekleyen konular varsa, kariyerinizde liderlik yapmanız gereken bazı durumlar varsa ya da kendinize yepyeni bir kariyer planı ya da kendinize yepyeni bir yol, güneş, hayat ve kaynak sunmanız gerekiyorsa bunları yapmanız için eril tarafınızı desteklemeniz lazım. Eril meditasyonları yapabilirsiniz. Erillikle ilgili, eril enerjiyle ilgili kavramlar oluşturabilirsiniz. Tabii erili çalıştırırken, tanırken dişili bozmayın da sevgili ruhtaşım. Sadece eril enerji tanıyın ve hayatınızda bu eril enerjiyi nasıl aktive edebilirsiniz, dengeleyebilirsiniz buna bakın. Yani mesela yemek yapmak dişil enerji gibi gözükse de aslında eril de bir enerjiyi çalışır. Çünkü orada ateş başındasınızdır. Ateş yakarsınız. Ateşin enerjisinin elementin içerisinde olursunuz. Ateş elementi de eril enerjiyi aslında destekleyen bir elementtir. O yüzden hani yemek yaparken hem yaratıcılığınızı kullanırsınız, dişil enerjiyi beslersiniz. Hem de ateşin başında olarak aslında bir şeyi pişirirken aslında eril enerjiyi dengelersiniz. O yüzden eril enerji tanıyıp hayatınızda eylemlerinizi ona göre yani bu tarz tavsiyelerle kendi hayatınızda eril enerjiyi tanıyabilirsiniz. Şimdi gelelim aslında bu yolculukta kendi yolunuza çıkmanız gereken bu yolda evet sevgili ruhtaşım, burada sen bu yolda ilerlerken, kendi yolunda ilerlerken yapman gereken zarlarla tavsiyeleri aldık. Ve burada sana nasıl bir rehberlik sunabiliriz ki 12. evde balık burcu, balık burcunda Plüto enerjisi var. Aslında bu enerji çok derin bir konu. Yani gerçekten 12. evde balık burcunda Plüton'un olması ruhsal dönüşümün, bilinçaltının en derinliklerinde gerçekleştiğini gösteren böyle gerçekten çok önemli durumlardan bahsediyor. Bu yerleşim çok mistik, çok sezgisel, zaman zaman zorlayıcı bir konum olabilir sevgili ruhtaşım. Şimdi Plüton balık burcunda 12. evdeyken ruhun küllerinden doğuşunu temsil eder. O yüzden ruh kendi küllerinden yeniden doğması gerekiyor. Zaten güneş kartı da bize bunu anlatıyordu. Zaten güneş kartı da bize ruhundan yani yepyeni bir ben yarat diyor yani. Yepyeni bir yol çiz, yepyeni bir kariyer yap ya da kendini tanı, çevreni tanı ama gerçek anlamda kendi yolunu çiz. Sen kendi yolunu çizersen
sen kendin olursan zaten ruh eşinle zaten buluşacaksın demiştim. Şimdi 12. evde gizli olan bilinç dışı konular, geçmiş yaşamlar, rüyalar, işte yalnızlığımız, ruhsal olarak inzivaya çıkmamız, bu tarz konularda aslında temsil ediyor 12. evimiz. Ama Plüton ise burada yıkım, dönüşüm, güç, ölüm, yeniden doğumu temsil ediyor. Bu iki tema bir araya geldiğinde de içsel dünyada devrimsel bir dönüşüm yaratman anlatılıyor aslında sevgili ruhtaşım. Yani fırtına dışarıda değil, aslında içinde. Yani içinde bu savaş var, dışarıda değil. O yüzden fırtına seni böyle nasıl desem dışarıya yöneltmeye çalışsa da aslında içinde bir fırtına olduğu için aslında seni ruhsal olarak aslında bu fırtınanın ortaya çıkmasının sebebi her neyse bunu çözmen gerekiyor. Kendine, yani dediğim gibi bu desteği seçen arkadaşım derdin kendine. Kendini bir çözsen gerçekten her şey çözülecek. Yani maddi manevi her şey çözülecek. Bir kendini sevebilsen. Ah, bir kendine değer verebilsen yani. Şimdi öncelikle gelen tavsiyeler, bu yolda kendin için ilerlediğim bu yolda birincisi ruhsal temizlik şart. Nasıl evimizi temizliyoruz? Bayram temizlikleri, işte bilmem neler vesaire vesaire, işte çok güzel temizlikler yapıyoruz. Ama iş kendi ruhumuza gelince bunların hiçbirini yapmıyoruz. Şimdi bunu bırakman lazım. Yani bu temizlik şart. Ruhsal anlamda arınmak istediğin tüm konularda bir bırakış yaşaman gerekiyor. Eski benliği bırakmak, meditasyon çalışmaları yapmak, bilinçaltı çalışmaları yapmak, geçmiş yaşamdaki ruhlarını tazelemek, onları onurlandırmak, suyla arınma ritüelleri yapmak. Buna benzer benim kanalımda ritüeller bulabilirsin, kişisel gelişim çalışmaları bulabilirsin. Bunları yapmak çok önemli. Özellikle suyla yapılan ritüeller gerçekten seni derinlemesine dönüştürebilir. Su kenarı yerlere gidebilirsin. Evinde senin rahatsız eden eşyalar varsa onları çıkarabilirsin. Artık anıları, senin yalnızlığını hatırlatan anılar varsa onları kaldırabilirsin, atabilirsin. Kendine yepyeniden bir hayat yaratman için kişisel gelişiminde de ruhsal temizliğe şart bir psikoloğa, bir psikoterapiye gidebilirsin. Kitaplar alıp okuyabilirsin. Çalışmalara katılabilirsin ama lütfen sevgili ruhtaşım, ruhunu da temizlemeyi unutma. Ve burada Plüton aslında sana gizli güçler veriyor, sezgisel güçler, şifa gücü veriyor olabilir. Psikik yetenekler getirmiş olabilir sana. Bu yetenekler de bazen seni korkutabilir ya da bastırmış olabilirsin bu yeteneklerini. O yüzden onları da tanımaya çalış. Yani burada senin spiritüel anlamda da bazı kapasitelerin var. Kimisi kahve falı bakar, kimisi işte tarot bakar, kimisi astrolojiye ilgi duyar, astroloji öğrenir. Kimisinin el şifası vardır, biyoenerjisi vardır. Herkesin var da kimisi bu tarafa yönlenir. Artık her neyse burada senin de kendi içinde bir yeteneğin olduğunu söylüyor sevgili ruhtaşım kartlarımız. O yüzden Plüto burada aslında sana belki korktuğun, seni belki kaçıran bir yeteneğinin, kapasitenin aslında sana güzel bir başarı getirebileceğini söylüyor. Yani başarıdan dolayı değil de kendini tanıdığın için ve kapasitelerini gerçekleştirmek istediğin için aslında tavsiye ediliyor. Evet, bu yeteneklerin bazen seni korkutmuş olabilir. Ama sen bunlardan o yüzden korkmuş ve hiç bunların üzerine gitmemiş olabilirsin. Ama artık kendini tanımak istiyorsan gizli güçlerini kabul edip gerçekten bunları da onurlandırmak çok önemli. Yani geliştirmen çok önemli. Şimdi matematikte çok iyiyse ne yapıyor aileler? Matematiğini geliştiriyor. Sezgisel yönünde de senin bazı güçlerin varsa sen de tabii ki kibre kapılmadan, egoya kapılmadan kendi güçlerini geliştirmen gerektiğini tavsiye ediyorum sevgili ruhtaşım. Rüyaların özellikle çok önemlidir. Çok güçlü rüyasal mesajlar alıyor olabilirsin. O yüzden semboller diliyle, aracılığıyla bilinçaltını okuyabilirsin. Ya da kendinin okumayı öğrenebilirsin. Kendi rüyalarını yorumlamayı öğrenebilirsin. Burada rüya günlüğü tutman senin için çok iyi olur. Gördüğün rüyaları rüya günlüğü tutarak aslında hem şifalandırmış hem de temizlemiş olursun. Hem de sana gelen mesajları çok daha net bir şekilde gözlemlemiş olursun. Yani şöyle söyleyeyim. Bir ay önce gördüğün rüyayı bir ay sonra okuduğunda vay canına, ben bunları yaşayacağımı tahmin edemezdim diyebilirsin. O yüzden rüyaları yazmak çok önemli. Ve rüyaları yazdığımızda aslında kendimizi şifalandırmış oluyoruz. Bununla ilgili kitaplar, yazılar, YouTube videoları da var. Bunları da izleyebilirsin sevgili ruhtaşım. Özellikle rüyalarına da dikkat et. Eğer rüyaların belki ruh eşine yaptığın çalışmalarla, spiritüel gelişimlerle, her neyse kendini geliştirdiğinde ruh eşini rüyanda bile görebilirsin sevgili ruhtaşım. Geçmiş yaşamlarda da aslında yaşadığın bazı travmalar var. Bu travmaları da temizlemek için lütfen terapi almayı, buna benzer konularda çalışmalar yapmayı, özellikle karma temizliği ya da insanlara yardım etmeyi, sadaka dağıtmayı, affetme ritüelleri yapmayı, affetme meditasyonları yapmayı unutma. Bağ kesme çalışman var
var YouTube videosunda, videolarım kısmında, ritüeller kısmında bulabilirsin. Bağ kesme çalışmasını da yapabilirsin. Sevgili ruhtaşım, açıklamalar kısmında yazıyor olacağım. Ve burada geçmişindeki sana yaşamında yaşadığın travmaların hala etkisinin olduğunu 12. ev bize söylüyor Plüto enerjisiyle. Artık onları dönüştürmen gerekiyor. Artık burada travmalarının senin hayatını yönetmesine değil, senin kendinin hayatını yönetmesini istiyorlar. O yüzden burada affetme çalışmaları, kişisel gelişim çalışmaları, karmik enerjilerle ilgili karma temizlikleri, geçmiş yaşam meditasyonları sana çok çok şifa sağlar. Ve sen bunları yaptıkça, geçmişini arındırdıkça, karmanı arındırdıkça ruh eşinle tanışma olasılığın artar ve hayat da sana ya sonunda sen güneş oldun, kendi hayatının kaynağı oldun. Ben de şimdi senin gibi bir insana, senin gibi bir ruh eşini sana gönderiyorum diyecek. Çünkü senin ruh eşin bunları yapabilen bir insan. Kendisi olabilmiş, kendi hayatının farkında, yalnızlığını dönüştürmüş, kendi yalnızlığıyla baş etmiş, hayatındaki sorunlarla baş etmiş. Kendisini geliştirmiş, akmış, gitmiş, kendi yolunu bulmuş. Böyle olmuş ve senin ruh eşine ulaşman için de aslında senin de kendin olman gerekiyor. Senin de bu yolculuğa çıkman gerekiyor. Senin de burada verdiğim tavsiyelerin hepsine gerçekten düzenli olarak uygulaman gerekiyor. Gerçekten ruh eşini bulmak istiyorsan sevgili ruhtaşım. Umarım bu açılım sana katkı olmuştur. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Beni sevdiklerine paylaşmayı, yorumlarda buluşmayı unutma. Güneşin hangi burçtaysa astrolojik konum olarak bana yazabilirsin ve hangi evdeyse bana yazabilirsin. Daha detaylı yorumlama şansım olur o zaman senin güneş burcunu ve hangi evde olduğunu, seni nasıl etkilediğini. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili ruhtaşım. Hoşça kal. Bay bay.